Ekinezya bitkisi açık ağaçlık alanlar ve nemli yerlerde kolaylıkla yetiştirilir. Türüne bağlı olarak mor veya pembe renkteki çiçeklere sahiptir. Olgunlaştığında 30 ila 60 santimetre uzunluğuna ulaşır. Çiçekleri, yaprakları ve kökünün sıcak suda demlenmesiyle içime hazır hale gelen bitki oldukça faydalıdır. Bitkinin faydalı ve lezzetli bir çaya dönüşebilmesi için yeteri kadar sıcak suda demlenmesi önemlidir. Ekinezya çayının faydaları nelerdir? Doğal bir antioksidan olan ekinezya çayı bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların kolaylıkla atlatılmasını sağlar. Kan şekeri seviyesini düzenleyerek tokluk hissini korur. Antiinflamatuar özelliği taşıdığı için vücutta meydana gelen çeşitli ağrıların azalmasını sağlar. Ekinezya çayı içildiğinde oluşan sakinleştirici ve yatıştırıcı etki özellikle kaygı bozukluğu ve depresyona iyi gelir. Vücutta biriken ödemin dışarıya idrar yoluyla atılmasını sağlayan ekinezya çayı, vücuttaki toksik maddelerin uzaklaştırılmasında önemli bir yere sahiptir. Vücuttaki eklem ve kas ağrılarının tedavisini destekleyici rol oynayan ekinezya çayı, baş ağrılarının hafiflemesinde de oldukça etkilidir. İltihap ve enfeksiyonların tedavisinde olumlu etkiler ortaya çıkarır. Solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, boğaz ağrısı veya astım gibi pek çok farklı hastalıkla mücadelede vücudu destekler. Ekinezya çayı hangi hastalıklara iyi gelir? Bağışıklığın güçlendirilmesine yardımcı olan ekinezya çayı, grip, soğuk algınlığı, nezle gibi pek çok gribel rahatsızlığa iyi gelir. İçerisinde yer alan A, B ve E vitaminleri sayesinde vücudun daha zinde ve canlı kalmasını sağlar. Antiinflamatuar özelliğe sahip çay, iltihap azaltıcı etkiye sahiptir. Böylece vücuttaki iltihaplanan bölgelerin iyileşme süreci ekinezya çayı tüketilerek hızlandırılabilir. Vajinal mantar, idrar yolu enfeksiyonu gibi özellikle kadınların sıklıkla karşılaştığı rahatsızlıklarda vücudu destekler. Cilt sorunlarının tedavisinde ekinezya çayının olumlu etkileri söz konusudur. Egzama, mantar gibi çeşitli cilt problemlerinin tedavi sürecinde tüketimi faydalı olabilir. Ekinezya çayı nasıl demlenir, ne kadar tüketilmelidir? Ekinezya çayını demlerken bitkinin yaprakları, çiçekleri ve kökleri kurutulup demlenmelidir. Kişi sayısına göre ayarlanacak miktar sıcak suya konularak demlenmeye bırakılır. Bitkinin özünü suya bırakabilmesi için 10 dakika kadar süre yeterlidir. Ekinezya çayının aç karnına tüketildiğinde kan şekeri artışını dengelediği ve tokluk hissiyatı verdiği görülür. Bu etki özellikle zayıflamak isteyen kişiler için oldukça işe yarar niteliktedir. Ekinezya çayının acımtırak tadı demlendikten hemen sonra bal ilave edilerek dengelenebilir. Süzme işlemini yapmak çayın homojen bir şekilde tüketilmesini sağlar. İsteğe göre bal ve limon ile servis edilebilir. Çay tüketiminin günde 2-3 fincanın üzerine çıkmaması idealdir. Ayrıca 10 günün üzerinde ekinezya çayını kullanmamak gerekir. Yararlı olduğu kadar fazla tüketiminde çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir. Özellikle karaciğer nakli olan hastalara tavsiye edilmediği gibi bu organdan rahatsızlığı olanlar kullanmamalıdır. Bitki yüksek bir alerjik potansiyele sahiptir. Alerjik astım ya da yüksek alerjik reaksiyona sahip kişilerin tüketmemesi gerekir. Ekinezya çayı uyku getirir mi? Papatya familyasına mensup ekinezya çay olarak tüketildiğinde rahatlatıcı ve sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Anksiyete bozukluğu ve depresyona iyi geldiği düşünülen çay, düzenli bir şekilde tüketildiğinde uyku problemlerinin azalmasına yardımcı olur. Yatmadan önce tüketilen ekinezya çayı kaliteli uykuya geçişte yardımcı olur. Stresle baş etmeyi kolaylaştırır. Stresten kaynaklanan baş ağrılarının hafiflemesini sağlar. Ekinezya çayının zayıflatma ya da ödem attırma etkisi var mıdır? Papatya gillerden olan bitki içerisinde pek çok yararlı vitamin ve mineral bulundurur. Ekinezya çayı düzenli olarak tüketildiğinde bitkide yer alan bu vitamin ve mineraller metabolizmanın hızlanmasını sağlar. Birkaç hafta boyunca düzenli olarak tüketildiğinde bir miktar kilo vermeye yardımcı olabilir.
Doğal bir ödem sökücü olan bitki, vücutta biriken ve şişliğe neden olan ödemlerin atılmasını sağlayarak zayıflamayı sağlar. Küçük bir alanı veya vücudun büyük bir kısmını etkileyen ödem bir sağlık sorunudur. Dokularda aşırı sıvı birikmesiyle ortaya çıkan ödem kişiye rahatsızlık verebilir. Bağırsak hareketlerinin hızlanmasına yardımcı olarak kabızlığın önlendiği gibi sindirimi destekler. Bileşenler arasında yer alan ekinesain enfeksiyonları meydana getiren zararlı organizmaların hücreye girişini etkiler. Vücutta oluşan pek çok enfeksiyona karşı önerilir. İçerisindeki fitokimyasal bileşen kanser hücrelerinin azalmasına yardımcı olur. Her bitki çayı gibi yararlı olan ekinezyanın fazla kullanımı çeşitli sıkıntılara yol açabilir. Tüketim öncesi alerjik reaksiyonların önüne geçmek için uzman hekim gözetiminde alerji testi yapılabilir. Bağırsağı desteklediği için uzun süreli kullanımda uzun süreli ishale yol açabilir. Bu nedenle az ve kısa süre kullanmak gerekebilir. Ekinezya çayının zararları var mı? Yan etkileri nelerdir? Ekinezya çayı tüketiminin yararları olduğu gibi fazla tüketiminin de zararları mevcuttur. Bunun haricinde kronik rahatsızlığı olan kişilerin ise az miktarda olsa tüketmesi sağlık sorunlarını ortaya çıkarabilir. Bu yüzden özel durumu olan kişilerin düzenli tüketime başlamadan önce doktora danışması faydalı olur. AIDS, HIV ve MS gibi bağışıklık sistemi hastalıklarına sahip kişilerin bu konuda doktora danışması elzemdir. Ekinezya çayının yan etkileri arasında kızarıklık, deri dökülmeleri yer alır. Papatya çayına karşı alerjik reaksiyon gösteren kişilerin ekinezya çayına karşı hassasiyet göstermeleri muhtemeldir. Alerjik reaksiyon gösteren kişilerin haricinde 10 ila 14 gün düzenli bir şekilde ekinezya çayı tüketiminden sonra doktorlar bir hafta kadar tüketime ara verilmesini de önermektedir. Ekinezya çayına yüksek derecede alerjik reaksiyon gösteren vücutlarda bu durum kendisini mide bulantısı ve baş dönmesi olarak gösterebilmekte ve nihayetinde hayati tehlike ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca hamile ve emziren kadınlarda ekinezya çayı tüketmeden önce doktora başvurması en doğrusu olacaktır.